Bugün Kıbrıs'la alakalı güneş enerji sistematiğini hep birlikte detaylandıracağız. Türkiye'den ne kadar farklı olduğu yönler olduğunu da anlatacağız. Belki birçok insan ilk defa bu detayları duyacak. Yani bu bilgileri başka yerden dinleyebilme, görebilme şansları olmayacak. Maliyetler tarafı Türkiye ile benzer mi? On-grid sistemde mahsuplaşma olduğu için esasında gündüz fazla ürettiğini gece mahsuplaşmadan dolayı kullanabiliyor. Yıllar önce dahi biriktirdiğiniz kilovatları ihtiyaç olduğu zaman kullanabilme şansınız var. Yani aslında yazın üretim fazlamız var. Bunu Kıpte'ye verdik. Orada dijital olarak saklanıyor. Evet, Şu kadar hanemizde kilowatt tutuyor. verdin. Evet. Bir sonraki sene Ocak ayında bile ben onu kullanabiliyorum. Doğru mu? Hatta 10 sene sonra Ocak 10 ayında sene bile sonraki kullanabiliyoruz. Ocak ayında bile kullanabiliyorsun. Panel dünyasında büyük bir avantajımız var. Çünkü Çin'le ilgili bizde bir ambargo yok. Biz direkt Çin üzerinden getirebiliyoruz. Biz de 10-11'lerde Çin'den alabiliyoruz. Ne kadar dediniz 10, watt 11, başına? 10-11 sent. Biriken kilovatlarınızı her yıl sadece Şubat ayında olacak şekilde Kıptek'e satış da yapabilirsiniz. Karşılığında para da kazanabilirsiniz. Kilowatt saati paraya çevirme. Evet. Yine çok özel bir bilgi verelim. Hani bu üretimi anlayabilmeleri açısından şu anda kilowatt bedeli Kıbrıs'ta 10.375 TL artı KDV'ye 10 TL. yükseldi. 10.375 TL artı KDV. 12 ay ile 18 ay arasında sistemin parasını çıkartıyorsunuz. Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda Kıbrıs'tan sesleniyorum size. Aircam firmasındayız. Sağ olsun Aytunç Bey bizi ağırladı. Hoş geldiniz diyelim videomuza. Bizler de size hoş geldiniz diyelim. Zahmet ettiniz, Kıbrıs'a kadar geldiniz. Güzel Estağfurullah. konularımızı konuşmak için. Kesinlikle ben güneş enerjisi konusunda zaten Kıbrıs'ı her fırsatta örnek olarak veriyordum. Böyle de bir arşivlik video yapmayı çok istiyordum. Bugüne kısmetmiş. 20 Temmuz'un hemen ardındaki haftada burada olmak güzel oldu. En güzel haftada geldiniz. Evet, güzel haftada. Havalar bayağı sıcak ama burada. İstanbul'dan daha sıcak. 40 derecelere kadar Evet, çıkıyoruz. ciddi sıcak var ama olsun. Video için her şeyi yapıyoruz. Buradan kanalımızı izleyenler için de bu bilgiyi vermiş olalım. Bugün Kıbrıs'la alakalı güneş enerji sistematiğini hep birlikte detaylandıracağız. Türkiye'den ne kadar farklı olduğu yönler olduğunu da anlatacağız. Belki birçok insan ilk defa bu detayları duyacak. O anlamda bence çok kıymetli, güzel bir video olacak. Yani bu bilgileri başka yerden dinleyebilme, görebilme şansları olmayacak. İsterseniz direkt sizle başlayalım. Aytunç Bey ne yapar, Aircam ne yapar Kıbrıs'ta? O şekilde hızlıca bir giriş yapalım. Bizler Aircam firması olarak 2017 yılı itibariyle solar sektöründe yer almaya başladık. Onun dışında aynı zamanda Vestel'in ana distribütörüyüz. Airfel Daikin distribütörüyüz. Camtek tarafımızda cam fabrikalarımız var. Çuvadaroğlu Sapa'nın yine distribütörüyüz. Buradaki büyük projeleri gerçekleştiriyoruz. 5 yıldızlı otelleri yapıyoruz. Büyük saha solar kurulumlar gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda orta ölçekli ve ev bireysel kurulumları da gerçekleştiriyoruz. Ben de uzun yıllardır burada genel müdür olarak yer alıyorum. Harika, çok teşekkürler. Hızlıca bu CV tarafından halletmiş olduk. Ben Kıbrıs özelinde ilk aklıma gelen ve benim için çok kritik öneme sahip olan soruyla başlayacağım. Mahsuplaşma konusuyla başlayacağım. Kitabın ortasından giriyorum konuya. Evet, öyle girdiniz. Mahsuplaşma konusuyla direkt, çünkü videonun başında izleyenler bunu Kıbrıs'ta nasıl yapıldığını sizden ilk ağızdan dinlesinler istiyorum. Şimdi bizdeki mahsuplaşma net metering sistemi dediğimiz ev uygulamalarında, orta ölçekli kurulumlarda ve GES sahası yani megawatt boyutundaki kurulumlarda da birebir kilowatt bazında hesaplaşılacak şekilde uygulanıyor. Yani bir ay içerisinde üretim gerçekleştiriyorsunuz. Eğer zaten sayaca veya panoya bağlı bir üretimse o an kullanılıyor. Geriye kalanlar gidip dijital ortamda account'unuzda yani hesabınızda kilowatt olarak birikiyor. Ay sonunda geceleri Kıptek'ten tükettiğiniz kilowattları ve biriktirdiğinizi birbirinden mahsuplaştırıyorlar. Eğer ki dönem itibariyle, o gün itibariyle, o ay itibariyle daha fazla tüketim yapmış iseniz de geriye dönüp birikmiş kilowattlarınızı oradan mahsup edip yine size kullandırıyorlar. Bununla ilgili ay veya 3 ay veya 6 ay veya 1 yıl gibi bir sınırlama yok. Yıllar önce dahi biriktirdiğiniz kilowattları ihtiyaç olduğu zaman kullanabilme şansınız var. Yani aslında yazın üretim fazlamız var. Bunu Kıpte'ye verdik. Orada dijital olarak saklanıyor. Evet, Şu kadar hanemizde kilowatt tutuyor. verdin. Evet.
Bir sonraki sene Ocak ayında bile ben onu kullanabiliyorum. Doğru mu? Hatta 10 sene sonra Ocak 10 ayında sene bile sonraki kullanabiliyorsun. Ocak ayında bile kullanabiliyorsun. Evet. Aslında yıllık mahsuplaşmadan bile Daha iyi. Yıllık devir de belirli. gerçekleşebiliyor. En güzel yönü de birebir kilowatt, yani daha düşükten alma şeklinde değil, birebir kilowatt bazında kullandırabiliyorlar. Bu şu an Türkiye'de olmayan bir şey. Olsun diye çok uğraştığımız bir şey. Hatta benim santralimi ilk kurduğumda saatlik mahsuplaşma vardı. Yani şebekeden enerji çektin, bir saat içinde üretip geri Öz vermen tüketim gerekiyor. gibi. Hayır, öz tüketim değil. Öz tüketimi yapıyorsun ama şebekeden borç alıyorsun ya. Eğer o borcu bir saat içerisinde ödeyemezsen vermezsin. direkt faturaya geliyordu o. Ya da akşam Çok tüketim. iyiymişler. Akşam tüketimi zaten Nasıl para kazanacaklarını biliyorlar. Kesinlikle. Ve hani saatlikten aylığa geçme bile daha yeni oldu diyebiliriz. Birkaç senelik geçmişi var. Burada yıllık mahsuplaşmanın olduğu, yani bunu aslında bir kalıba da oturtmak çok doğru değil. Yıllık mahsuplaşma. Yıllık da değil, esasında Evet. sınırsız mahsuplaşma var. Evet, sınırsız bir mahsuplaşma. 10 sene sonra dediniz yani. 10 Evet, sene hiçbir sonraki, sınır yok. Hiçbir sınır yok. Hatta çok nadir bilinen bir bilgi olarak ben size hani kanalınızda paylaşmış olayım. Yani tüzüğü çok iyi bilen bir kişi olarak biriken kilovatlarınızı her yıl sadece Şubat ayında olacak şekilde Kıptek'e satış da yapabilirsiniz. Karşılığında para da kazanabilirsiniz. Kilowatt saati paraya çevirme. Evet. Ama tabii orada satış rakamı böyle çok cezbedici. Yani bir rakam. kilowatt normalden normalden tabii ki daha aşağıya, en düşük tarifeden alıyorlar. En düşük tarif eden Ama satışta var sonuçta mı? Var. paraya ihtiyacınız olduğunu düşünelim. Zaten o birikmişi de eğer hiçbir şekilde harcayamayacağınızı düşünüyorsanız bunu paraya çevirebilirsiniz. Türkiye'de dağıtım bedelleri bizi çok yoruyor. Dağıtım bedeli olarak paranın birçok kısmı geri alınıyor. Buradaki yapıda da yine böyle dağıtım bedelleri var mı ve hangi seviyede? Yok, dağıtım bedelleri yok. Sadece maktu ücret dediğimiz, bir de sokak aydınlatma dediğimiz çok cüzi bireysel evlerde 140 TL'yi geçmeyen her ay hani bakım, sokak aydınlatması ve maktu ücret adıyla en son haliyle 140 TL diyelim. Daha önce bu bedeller 13 TL, 40 TL civarında idi. Çok büyük sistemlerde de 400 TL'yi falan buluyor. Yani megawatt saha boyutundaki sistemlerde de bu maktu, o bakım ücretleri Çok sembolik 300-400 rakamlardan TL'yi buluyor. Ki zaten şu anda megawatt sahalar günde 30 bin 40 bin TL'lik elektrik üretiyorlar. Yine çok özel bir bilgi verelim. Hani bu üretimi anlayabilmeleri açısından şu anda kilowatt bedeli Kıbrıs'ta 10.375 TL artı KDV'ye 10 TL. yükseldi. 10.375 TL artı KDV. 1 kilowatt saat 10 TL. İnanılmaz bir rakam. Ve Dehşet. KDV'si de %20. Yok, %10 KDV'si. %10 KDV. %10 KDV'si. Yani esasında standart bir 5 kW'lık sistem kuruldu ve bunu alacaksınız. 12 ay ile 18 ay arasında sistemin parasını çıkartıyorsunuz. Amortisman süresi Çok kısa. bir sene, 1,5 Evet, sene. 5 yani çok dehşet şekilde elektrik kilowatt saatlerinin fiyatının yükselmesinden dolayı tabii ki solar sektörü ve biz fiyatları o kadar yükseltmedik. Çünkü kilowatt 0.98 1 TL'lerden 10 TL 11 TL'ye kadar Çok ciddi bir rakam. 10-11 katı, ama solar sektöründe işçiliklerin, maliyetlerin artmasıyla %20 falan gibi bir artış oldu. O yüzden 4 senede 5 senede büyük projelerinde 4 senede 5 senede amortisman süresi 2 senelere kadar düştü. İnanılmaz. Bu yani bütün verdiğiniz bu bilgiler benim için hep böyle sürpriz oluyor ve dinleyenler için de hakikaten fark yaratıcı bilgiler olacağına inanıyorum. Yine şaşırtıcı bir konuya değinmek istiyorum. Bütün evlerde çift yönlü sayaç varmış. Öyle bir bilgi Evet, bende var. yani 2011-12 yılı itibariyle bütün evlerdeki eski sayaçlar yenilendi ve en teknolojik, ileriye de yatırım anlamında bütün sistemlere uyumlu teknolojik saatler aynı zamanda iki yönlü. Vizyoner bir bakış açısı bu bence. Bizde de mesela eski mekanik saatler dijital saatlerle dönüştürüldü ama tek yönlü onlar. Güneş enerjisi yaptırırsa eğer vatandaş çift yönlü sayacı entegre ediyor. Burada ben bunu ilk kez duyduğumda hakikaten çok şaşırmıştım. Hatta teyit edebilir miyiz bu bilgiyi diye bana söyleyen kişiden hakikaten teyit ettirmiştik çift yönlü sayaç her tarafta diye.
Bu akıllı şebekelere geçiş, enerjinin yönetimi noktasında, Çok hatta önemli, okuma anlamında da değil mi? Yani gelip birisi Tabii kapıda ki. elektrik Yani okumuyor. üzerinde zaten çip var. Direkt merkezden bağlanıp faturalarınızı çıkartıyor. Yani kimse kapı kapı dolaşıp senin elektrik Veya faturan büyük bu bir kadar sıkıntı demiyor. var bölgede, kapatabiliyorlar. Yani müdahale etme şansları var her anlamda. Direkt elektriği uzaktan kesebiliyorlar. Bence gitmemiz gereken noktaya Kıbrıs hızlıca gitmiş. Şu an çok ileride bence buna anlamda. Evet, tabii ki yani vizyon anlamında bunu 2011 yılından görüp böyle bir yatırım yapmaları. Çünkü ileride yine tekrardan altyapı değiştirme ihtiyacı duyulacaktı. Veya tekrardan çift yönlü sayaçların takılması gerekecekti. Bunu bir 10 yıl, Tek 13 yıl seferde önceden çözdüler. bir defada çözdüler. Harika. Kesinlikle çok süper. Ben burada başvuru süreçlerini de biraz karşılaştırmak istiyorum. Biz bayağı eziyet çekiyoruz Türkiye'de. Evrak süreçleri uzun sürüyor ve çok fazla farklı yerlerden evrak toplaması gerekiyor. EPC firması bayağı bu işin eziyetini çeken kurum oluyor aslında. Burada nasıl durum? Yani evrak hazırlama döneminde büyük bir sıkıntımız yok. Hızlı bir şekilde, hatta bir gün 2 gün içerisinde bütün evrakları dosyaya hazırlayabiliyoruz. Eğer projeli bir teklif sunulacaksa ve başvuru yapılacaksa elektrik projesinin çizilmesi, onaylanması, vizelenmesi de 3 ile 7 gün arasında gerçekleşiyor. Bundan birkaç sene öncesine kadar da 15 günle 30 gün arasında da başvurunun sonucu geliyordu. Ancak son bir yılda maalesef onunla ilgili değişiklikler oldu. Mevcut altyapıda birçok yerde doluluk oranı yükseldiği için bununla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladılar. O yüzden başvuru süreçleri biraz uzadı. Her başvuru için ilgili noktadaki trafoya gidip Kıptek ekipleri ölçüm yapıyor. Bununla ilgili bir rapor hazırlıyor ve eğer o noktada aşırı yüklenme gerçekleşmeyecek ise izninizi veriyor veya belki de başvurunuzdan biraz daha da aşağıya bir izin veriyor. Trafoyu, altyapıyı koruyacak şekilde. Kıbrıs'ta bir meskenin başvurabileceği üst limit ne kadar şu anda? Şimdi tek faz diye evlerde bahsettiğimiz 5 kW ama panel gücünde bir sınırlama getirmiyor. 6,5-7 kW'lara fazladan panel koyabiliyorsunuz. 3 kW yani 3 phase dediğimiz evlerde de 8 kW'lık başvuru hakkınız var. Panel gücünü yine 10-11 kW'lara kadar projelendirebilirsiniz. Yani 8 diyeceğiz yani bu durumda. Evet. 3 fazlı bir evde en fazla 8 kW'lık, kW'lık. evet. Peki ikinci bir sayacı var. Bir 8 kW daha kurabiliyor mu? Ya Şimdi da her ikinci bir sayacı var sayacın, mı? tabii ki her bir sayacın hakkı var ama hani başka yerde bir sayacı var, onu orada birleştirelim, bir yere kuralım, maalesef o yok şu an için. Öncesinde farklı bir noktaya kurulum yapıp başka yeri besleme vardı. Ancak şu anda yok. Şu anda OG seviyesinde arazi kurulumları tekrardan gündeme geldi. Şu an başvuru kabul ediyorlar. OG seviyesinde ilgili bir altyapısı uygun olan veya bölgesel anlamda trafo gücü, yükü uygun olan herhangi bir yere bir GES sahası kurup ilgili 10 tane 20 tane sayacınızı besleyebiliyorsunuz. OG olacak şekilde, yani orta gerilim seviyesinde. Eğer ki alçak gerilim olacaksa bina üzerine hemen o an kullanılacak şekilde başvuru yapabiliyorsunuz. Bina demişken aklıma şeyler de geliyor. Yani hep müstakil ev, buralar daha çok müstakil ev ağırlıklı bir yer olduğunu söyleyebilir miyiz? Apartmanlar da var sonuçta. Evet, tabii var ama biz yıllarca saha kurulumlarından çok bireysel ev kurulumları, çatı kurulumları gerçekleştirdik. O yüzden tekli evler şeklinde veya villalar. Apartman yapısı var. Onlarda şu an biraz süreç değişti. Yani 10 tane dairesi olan bir apartmansa bütün daire sahipleri başvuru yapacak olan kişiye yazılı izin vermek zorunda. Bununla ilgili bir anlaşmazlığı yoksa ortak olan alan yani çatı kısmına bir kurulum gerçekleştirebiliyoruz. Ama çatıda yasal olarak bütün yaşayanların hakkı olduğu için yazılı bir izin alması lazım. Benzer sıkıntılar, Türkiye'deki benzer sıkıntılar Evet. burada da Kıbrıs'ta Yani da esasında görüyoruz. bu sıkıntıdan çok bence olması gereken bir şey. Çünkü sonuçta o çatıda herkesin bir hakkı var. Eğer kimseye ihtiyacı olmasa isteyen gidip oraya çadır kurar, yaşar veya çardak kurar, altında oturur ama diğer kimse yararlanamaz gibi. Bir de şey zaten yani çatının alanı apartman sakinlerinin hepsinin ihtiyacını karşılayacak düzeyde henüz değil. Değil.
Bu da handikap yaratıyor sadece ortak giderler için. Bununla ilgili bazı yeni firmalar apartman yaparken depoları dam üzerine koymuyorlar, altta tutuyorlar. Tabii o da yani sonradan hidroforlarla suyu gönderiyorlar. Elektrik tabii var orada ama tabii oradan biraz elektrik kaybediyor ama sonra daha büyük bir sistem kurup belki de 3 daireyi, 5 daireyi besleyebilme şansını yaratıyor çatı kısmını boş bıraktığı için. Yani bir taraftan bu sistemle birazcık daha fazla elektrik tüketiyor ama solar kurarak tamamen elektrik ihtiyacını karşılıyor. Burada şeyi merak ediyorum aslında geçmişte de buradan bana çok telefonlar gelirdi kurulum destekleri noktasında ve çok özel panellerle, Türkiye'de çok olmayan panellerle mesela SunPower'ın pozitif topraklamalı işte trafolu inverterle çalışan cihazları mesela. Türkiye'de yani belki de şu an ilk defa duyuyor olanlar da olabilir. Pozitif topraklamalı panel mi varmış, öyle bir şey mi var diye. Böyle farklı panellerle dış cephe giydirme, işte ne bileyim bir pergola üstüne özel yapma. Bu tarz çalışmalar hiç oluyor mu? İstekler geliyor mu? Yani talep çok ancak tabii bunların birçoğu gerçekleşemiyor. Sadece biz Erkan firması olarak Girne Belediyesi'nde özel bir Green Building dediğimiz yeşil bina yaptık. İspanya'dan özel panellerle bütün cam kısmı enerji üreten, güneş enerjisi şeklinde çalışan inverterlerle bir sistem kurduk oraya. Camlar kaplandı. Binayı da biz yaptık. Camlar o şekilde elektrik üretecek paneller olarak kaplandı ve bina kendi elektriğini dış cephesindeki katlanan camlarla, kaplamalarla karşılıyor. Ama bu örnekler çok az. Avrupa'da 7 tane toplam, bir tanesi de Kıbrıs'ta. Sadece 7 tane var. Evet, bu dünyada binada. yani esasında 7 tane. Bir tanesi İşçilerin burada. Bir tanesi Harikaymış. burada. Onu da biz gerçekleştirdik. Burada aslında yeşil bina, yeşil üniversite, burada da birçok üniversite olduğunu biliyoruz Kıbrıs'ta. Evet. Onların da aslında bu tarz çalışmalara sizin kapınızı çalıyor olması lazım. Evet, yani esasında üniversite bazında da megawatt saha kuran üniversitemiz var burada. Hemen bize çok yakınız. Hatta sizi aldığımız noktadaki üniversite kendinin megawatt sahası var ve üniversiteyi karşılamaya çalışıyor. Zihniyet olarak tabii ki burada iş yapanlar, burada yaşayanlar, buranın halkı solara karşı çok açık niyetli, öngörülü. İşte hayat koşulları da izin verdiği sürece başvurular devam ediyor. Bir de amortismanlar da düşük dediniz. O da çok cezbedici bir nokta bence. Birazcık da dilerseniz şeye değinelim. Orada da enteresan bir bilgi. Depolamalı kurmak istediğimizde işler biraz karışıyor herhalde. Yani depolamalı yasal olarak bir sistem kurmak istiyorsanız KıpTEK'in sayacının olmadığı bir eve, bir binaya veya bir yapıya sorgusuz sualsiz bugün karar verdiniz, yarın gidip kurabiliyorsunuz. Ama ancak eğer orada bir sayaç varsa off-grid bir sistemle hem şebekeden alsın hem şeyden kullansın. Yani hibrit gibi çalışsın. Şu anda mevzuatta, TÜSÜP'te yasal değil. Hibrit tarafı tam netleşmemiş henüz. Evet. Yani hibrit inverter kullanabilir misiniz? Evet, ama hiçbir şekilde şebekeyle bağlantı kurmayacak, çalışmayacak. Enerji fazlasını dışarı vermeyecek. Evet. Kapalı yani devre. yük, kesinlikle yükü sisteme vermeyecek. Anladım. Esasında bunu tabii ki şu anki mevcut off-grid inverterler veya hibrit gibi çalışan inverterler çok basit bir ayarlamayla bunu yapabiliyorlar ve sıkıntı da yaşanmıyor. Ama TÜZ'ün bu konuyla ilgili güncellenmesi gerekiyor. Ama şu anda da böyle bir çalışma yok. Depolama konusu da çok kritik öneme sahip. Bahsettiğiniz elektrik fiyatlarıyla konuya bakacak olursak insanlar bunu depolamak isteyeceklerdir tabii ki. Akşamda oradan şebekeden almayayım, kendi ürettiğim enerjiyle devam edeyim diyecekler. Tabii ki problemsiz bir bölgedeyse ve elektrik kesintisi sıkıntısı yaşamıyorsa on-grid sistemde mahsuplaşma olduğu için esasında gündüz fazla ürettiğini gece mahsuplaşmadan dolayı kullanabiliyor depolamasa da. Yani depolamaya ihtiyaç duymuyor ama yani dağ başı veya özel mülk arazinizde bir ev yaptınız. Oraya elektrik getirmek için işte 50.000, 100.000 sterlin gibi bir trafo, direk, altyapılar gerekiyor. Böyle bir şey yapmaktansa 10.000 ile 20.000 dolar arasında kullanacağınız yüke göre bir off-grid sistem oluşturup hiçbir altyapıya ihtiyaç duymadan direkt yaşamaya başlayabilirsiniz. Tabii biz düşünce yapısı olarak baktığınızda var olan yönetmelikler Türkiye'deki sistematiğe göre düşünüyorsun. Orada enerjiyi depolayayım çünkü hatta enerji ver, hattan enerji çek. Direkt işin içine dağıtım bedeli, tüketim bedeli gibi. Orada bunların hiçbiri olmadığı için böyle bir sıkıntımız yok. Smart meter bile kullanmıyoruz. Onun dışında hatta off-grid'den konuştuğunuz için ona biraz daha büyük bir avantajını söyleyelim. Bir ev yapacaksınız. Normalde projelendirmesi,
işte sonradan KıPTEK'in kontrola gireceği için yapmanız gereken ve harcamanız gereken proje bedelleri, kontrol bedelleri, bir sürü şey var. Eğer ki planınızda off-grid sistemle bunu gerçekleştirecekseniz arazinize gidin, binanızı yapın. Özel bir proje, özel bir şey. Yani gerekli sadece izinlerinizi alın, binanızı kurun, hemen off-grid'e geçin. Birçok proje parasından, birçok izin, birçok kontrol paralarından da kurtaracak. Sadece sizi kurtaracağı paralar bedeliyle off-grid sistem kurabilirsiniz. O harika bir detay oldu bence de, yani pratik nokta atışı bilgiler alıyoruz sizden. O anlamda bence çok keyifli, güzel gidiyor video. Şeyi sorabilir miyim size? Maliyetler tarafı Türkiye ile benzer mi? Yani 1 kilovatı bir eve kurmanın maliyeti. Türkiye'de ne şu anda? Şu an değişken olmakla birlikte genel olarak hani $1000 civarında düşünülür. Yani euro 1200. bazında, 1000-1200 euro bazında bizde de. 1 kilowatt gibi. sistemin Özel bir kurulum olmadığı sürece. evrak süreçleri dahil mi bu? Tabii her şey dahil. Fiyat. Her şey dahil. 1000 ile 1200 civarında özel bir kurulum, özel bir iskelet altyapı istemediği sürece veya kablo hatları istemediği Benzer sürece. fiyatlar o zaman diyebiliriz. Ancak tabii büyük sahalarda bunlar daha Tabii, aşağılara kesinlikle. düşüyor. Kesinlikle, ama Türkiye'deki hani evseldeki fiyat skalasıyla Kıbrıs'taki skalanın birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Ama Yani benim gözümde zaten o daha çok hani mevcut koşullar, ürünlerin buraya getirilmesi, üzerine eklenen vergilerden dolayı maksimum aramızdaki fark %10 ile %20 gibi olması gerekiyor. Taşımacılıklar ve üzerine eklenen maliyetten dolayı. Yoksa sonuçta hepimiz esasında aynı kaynaklardan mal temin ediyoruz. kesinlikle elektrik fiyatları çok farklı ama. Ben size daha bilmiyorum, belki de sorularınızda var ama bizim panel dünyasında büyük bir avantajımız var. Çünkü Çin'le ilgili bizde bir ambargo yok. Biz direkt Çin üzerinden getirebiliyoruz. Sizin şu an mevcut piyasada Türkiye markalarında veya Türkiye'de üretilenlerde işte 30 ile 40 arasında diye. Yok, o kadar çok eski bilgi. O zaman 23 lira 25. 20 Tamam, yani hücreler ucuzladığından dolayı Evet, sizde de 20'nin altında 26'lar. Bizde oluyor. 10-11'lerde Çin'den alabiliyoruz. A kalite panel. Jinko kullanıyoruz, Tier 10. Ne kadar dediniz 10, watt 11, başına? 10, 10-11 cent. Mesela bu videonun küçük teaserında 10 sente panel alıyorum diye. Bu çok hakikaten sürekli Türkiye'de de tartışılan bir konu. Her şey ucuzluyor, hala pahalı satıyorsunuz falan. Üreticisi diyor ki ya bizim de maliyetlerimiz var vesaire. Ben 47-48'leri hatırlıyorum. Tabii. Yani bir ara çok farklı bir noktaya Panel, gitmişti. çünkü bir ara hatta panel sıkıntınız da vardı. Tabii. Yani hızlıca alabilmek için. Çin noktasında bizde öyle büyük bir sıkıntı yok. Çünkü sürekli bir üretim var, sürekli gelen mallar var. Hatta neredeyse ben şu anki pozisyonundan o bizim ilgili markamız depolu çalıştığı için arıyorum telefonda. Abi hemen hazırlayalım, yollayalım. Bu detayda mesela ben bilmiyordum, mesela Çin'le ilgili direkt böyle bir anti-dumping olmadığını. Harika bir detay. Yani direkt oradan al, kullan. Ama tabii bu tartışmalı bir konu. Maç sonu muhabbeti gibi olabilir. Yani ülkedeki üreticiyi koruma anlamında yapılmış bir aksiyondu o Türkiye'deki. Evet, tabii ama ne ki. kadar çalıştı, ne kadar çalışmaya devam ediyor, orası biraz bence soru işaretli. Tabii ki eğer hala yani birçok fabrika kendi ücretini üretir pozisyona gelemedi. Tabii. Hala birçok yani %90 ürünü Çin'den alıp yine sadece montaj yapıyorsan çok da ülkeye fazla bir yararı yok. Ama tamamen hücreleri, işte waffle'ları, her şeyi kendiniz üretir pozisyonundan döndüğünüz anda tabii ki ülkeye çok büyük bir yararı olacak. Ama bizde, Kıbrıs için konuşuyorum, panel üreten bir fabrika yok zaten. Hani biz birinin önünü kesmiyoruz. O anlamda halka daha çok solar enerjisi kurabilmesi için yaptığımız iş bağlantıları sayesinde daha ucuza sistem kuruyoruz. Evet, orada belki biz de Türkiye'deki fabrikayı destekleyememiş oluyoruz ama onunla bir taraftan destekleyip bir taraftan kendi halkımıza sıkıntı yaratacağız. Çünkü daha yüksek bedellerle aldığımız zaman daha yüksek kurulum ve maliyet bedelleri ortaya Panelde çıkacak. en yüksek taraf zaten. Tabii ki en Türkiye yüksek için taraf. bizim öyle. Bu sefer kurulacak solar sistem sayısı düşecek. Yani ülkemizde sonuçta olumlu bir sonucu olmayacak. O yüzden en iyi maliyeti, en iyi ürünlerle sunup aynı zamanda da ülkemizi solar enerji bazında kalkındırmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu detay da önemli oldu. Çünkü fiyatlar konusu her zaman merak edilen bir konu. Burada sorularımın arasına yazmamıştım ama şu an sizin anlattıklarınızdan aklıma gelen bir soru. Totalde kaç gigawattlık bir kurulum var
ya da gigawatt demeyelim belki ufak bir yer için. Ya da evselde yani 500 evde mi var, 1000 tane evde mi var? Öyle bir rakam var mı elimizde? Yani şöyle diyelim, mevcutta şu an 70 megawattlık bir kurulum. Evselde mi? Toplam. Bütün adada Evet. 70 megawattlık bir GES tesisi var. Hem endüstriyel hem evsel. Evet, yani bütün yılların toplamında bunun 30 megawattını biz gerçekleştirdik. Çok iyi, inanılmaz bir pazar payı. Geriye kalan birçok firma var. Onlar Evet. Kıbrıs'ta benim konuştuğumda farklı firmalar vardı ama 70 megawattın 30 megawattını yaptığınızı bilmiyordum. İnanılmaz bir rakam. Solar saha, yani megawatt bazındaki sahaların da %90-95'ini biz gerçekleştirdik. Yani birkaç tane saha hariç neredeyse tümünü biz gerçekleştirdik. Geriye kalanlar orta ve ev kurulumu, orta ölçekli kurulumlar, yani megawatt saha anlamında değil de daha küçük ölçekli veya bireysel ev kurulumları. Bireysel ev kurulumunda en çok kurulum yapan firmayız aynı zamanda. Harika. Yani bu detaylar hakikaten hep videolarda şunu söylüyorum. Video yapmak önemli. Bir şeyler öğrenip onu da insanlara anlatmak daha kıymetli oluyor. Kıbrıs hakkında yani nokta atışı en yetkin isimlerden birinden bilgiler alıyoruz şu anda ve o yüzden ben çok keyifliyim şu anda. Onu söyleyebilirim. Depolama tarafıyla alakalı Türkiye'de şu an hibrit santraller, işte endüstriyel bir tesisin yanına hemen bir depolama hattın stabilize çalışması anlamında işte pik zamanlarda depolamadan destekleyelim. Öyle bir kurulumlar silsilesine doğru gidiyor iş. Yani burada nasıl? Burada da çok büyük bir proje üzerinde. 50 megawattlık, 100 megawattlık da depolaması olacak olan çok özel litaryalarla yüksek gerilime bağlantı olacak şekilde çok büyük bir proje. Son noktasında devlet, elçilik, KÜPTEK ve özel bir danışmanlık ekibi şeyinde. Onun da yine başında bizler varız. Çok büyük bir proje gerçekleşecek. İşte şu anda teklifler, son arttırmalar artık karar aşamasında. Bununla bütün oteller, bütün sanayi bölgeleri tek bir noktada büyük bir kurulum gerçekleşecek. Onunla onlar karşılanacak. Depolama kısmıyla da elektrik kesintisi döneminde KÜPTEK'e büyük bir destek verecek oradaki depolama kısmı veya bağlı olan, kendi sisteme bağlı olan otel veya sanayi bölgesindeki iş yerlerine. Çok büyük bir sistem. Bunun benzeri Arap ülkesinde falan birkaç yerde gerçekleştirildi. Çok büyük bir proje. Bu bazda büyük bir proje. Bu tarzda da büyük bir proje. Yani depolamalı en büyük proje. Kıbrıs'ın en büyüğü, dünyada da sayılı olduğunu biliyoruz. Burada elektrik kesintileri hala oluyor mu? Şu an biraz yaz döneminde biraz sıkıntılar var yük olduğu için. Vallahi biz onlar için de power station'ları getirdik. Power station satışlarını gerçekleştiriyoruz. O da çok pratik, kullanışlı oluyor. Evet, sessiz sedasız jeneratörlerimiz diyelim. Taşınabilen, istediğiniz her yere götürüyorsunuz. Aynı zamanda güneş enerjisinden, araç çakmaklığından da şarj olabilen ürünler veriyoruz. Bu bahsettiğiniz devasa depolamalı tesis kurulduğunda muhtemelen o elektrik kesintileri artık ortadan kalkacak. Tabii ki anında. Çünkü mevcut santral 30 megawatt şeklinde. Burada 50 ile 100 megawatt depolamalı olacak sistem olacak. Yani duyduklarım beni çok memnun ediyor. Hakikaten çok vizyoner bir bakış açısı ve olması gerekeni şimdiden yapıyorlar. Biz daha bunların olması gerektiğini anlatma noktasındayız Türkiye'de. O yüzden bu video da bence çok kıymetli olacak. Şimdiden teşekkür ediyorum. Videonun sonunda teşekkür edeceğim size ama şimdiden de teşekkür ediyorum yani. Son olarak da şeyi sorayım, çok fazla yormayayım sizi. Elektrikli araçlar tarafı, Vestel dediniz burada, siz Vestel'in de bayisiniz. Onların da bildiğim kadarıyla şarj istasyonları var. Evet, Vestel'in de Fronius'un da taşınabilir şarj cihazları var. Şu anda mevcut, bizler de kullanıyoruz. İstasyon şeklinde, wall kurulumu yani duvar kurulumu şeklinde veya portable şeklinde. Bizde Vestel ve Fronius grubunun ürünleri mevcut. Peki şebeke operatörü gibi bir operatör, yani şarj ağı operatörleri Türkiye'de mesela A markası, B markası kendi şarj ünitelerini Ticari amaçlı yapamıyorsun. Satış şeklinde. Onlarda sıkıntı var. Herhangi bir operatör yok mu Kıbrıs'ta şu an elektrikli araba? Örnek veriyorum, A markası
50 tane lokasyona şarj Yani ünitesi koydu, belli bir satıyor. dönem o oldu. Şu an onlar durduruldu. Ticari amaçlarla ilgili proje bazlı değişik çalışmak gerekiyor. Onunla ilgili prosedürü birazcık değiştirdiler. Yani şu anda siz bireysel olarak gelip işte ben 10 tane alayım, 10 tane kurayım, oradan para kazanayım. O kadar kolay değil artık. Şu an diyemiyorsunuz. Evet Peki, ama daha önce ZES'ler falan gelip kuruldu buraya. Onlar devam ediyor. var yani şu an. Var yani ilk bu konular, bu sistemler devreye çıktığında daha tam tüzükleri, yasaları oluşturmadıkları için o boşluk döneminde bir şeyler gerçekleşti. Ama şu anda onu yapmak o kadar kolay değil. Yeni bir operatör olmak kolay değil ama eskiden gelenler şu an devam ediyor. Elektrikli araç sahipleri illa evlerinde değil dışarıda da bunu doldurabilirler. Peki fiyatından bilginiz var mı? Evde bile 10 TL ise acaba o operatör Tabii kaçtan ki satıyor? Net bilgim yok esasında. Bu geçiş dönemlerinde esasında satıştan çok ücretsiz yaptılar. Kurdukları noktalar büyük bir iş yerleri. Onlara elektrik bağlantısı yaptıkları için bunlar kar almayı yapmadılar. Onlar da hani bakın bizim binamızda, bizim yerimizde, bizim kafemizde, bizim özel restoranımızda aracınızı şarj edebilirsiniz şeklinde onlar da hizmeti ücretsiz verdi. Müşteri topladılar. Onlar da diğer operatörler de müşteri topladı. İkinci basamağa tam geçemediler. İşte hani para kazanma döneminde şu an birazcık sıkıntılar var. Sıkıntılı zaten mesken GES'lerin de sayısının fazla olması onlar için aslında dezavantaj. Evet yani elektrikten bahsettiğiniz, araçlardan bahsettiğiniz bizim burada Nearis'te Günsel marka elektrikli aracımız var. Kıbrıs'ta üretiliyor. Fronius kaynak kısmında aracın kaynağı. Aracın kaynakları Fronius'ta Fronius evet ve yani Kıbrıs'ta elektrikli araç üretiliyor. Zaten TOG'la eş zamanlıydı sanırım. Evet. Günsel reklamlarını çokça biz de gördük, izledik haberlerde, gururlandık. Satış rakamları tabii sizin konunun tam içerisinde değil ama elektrikli araca bakış açısını sorayım size. Şu İnsanlar anda ne tabii ki diyorlar? burada çok gelişti. Çok gelişti. Burada şöyle yani birkaç yaşında hani 1-2 yıllık elektrikli araç alma şansınız var. Dış ülkelerden, İngiltere'den, Japonya'dan gelen araçlar var. O yüzden bir cezbedici tarafı var ama tabii ki hani ömür anlamında belki bir kullanılmışlık olduğu için daha kısa olabiliyor belki de tabii ki 0 kilometre bir araca göre. Ama benim bildiğim Türkiye'de elektrikli aracı daha çok cezbeder noktada fiyatlarda sunuyorlar diye bir bilgi var bende. Evet ilk zamanlar öyleydi ama şu an vergi dilimleri sağ olsunlar. Peki şöyle söyleyeyim yani 2-3 yaşında bir elektrikli aracı Japon Nissan marka diyelim hatta böyle 20.000 sterlin yani 1 milyon TL gibi alabilme şansınız var burada. 1 milyon çok iyi bir rakam. Ama tabii bu 2-3 yaşında yani 0 kilometre değil. Günün sonunda TOG'lar şu anda ne seviyede standart şeyleri? sanırım onlar 2 milyon seviyelerinde. Gerçekten bir araç, ortalamanın üstünde bir araç için 2 milyonu gözden çıkarmak gerekiyor. Ve yukarı doğru zaten yukarı tarafta sınır yok biliyorsunuz. Uygun fiyatlı araçlar da var tabii ki daha küçük seviyeli. Var yani burada Tesla dahi var. Tesla dahi kullanan arkadaşlar var ama şu anda yani rahatça alabileceğiniz 2-3 yaşında böyle 20.000 sterlin seviyelerinde araçlar var. Burada ama daha konforlu işte Audi'ler, Mercedes'ler onlar 40.000 60.000 poundlara kadar 0 kilometrede değil yine 1-2 yaşında araçlar. Yani Efron'lar bunlar böyle 40.000 60.000 Tesla'lar 60.000'e falan getirebiliyorsunuz. Sterlin bazında konuşuyorum. Anladım. Yani 2.4 ile 3 milyon TL arasında Tesla alıp gelme şansınız var. Bunu şu yüzden özellikle sormak istedim. Depolama konusu handikaplı bir konu ama elektrikli arabamı getirip evi powerbank gibi besleme şansım da olabilir. Yani araba sadece araba değil. O noktada zaten vizyoner bir bakış açısı belki şebekeyi destekleyici bir noktada da görev üstlenebiliyor bu araç. O anlamda o farkındalığı oluşturmak çok kıymetli ve ada bence bunu uygulamak için harika bir örnek. Yani burada bunu çok rahat yapılabilir. Evet yapılabilir. Tabii dünyada biliyorsunuz hidrojene doğru bir çalışmaları yönlendiriyorlar. Bu elektrikli araç konusu daha ne kadar devam eder. Ama biz biraz geri kalmış ülkeler sınıfında olduğumuz için belli bir dönem daha bunun çöpünü belki de biz kullanmaya devam edeceğiz. Ama esas çalışmalar şu anda hidrojene doğru. Evet hidrojen tarafı da ama bir grup hidrojenden çok umutlu, bir grup da o tarafta
sıkıntı var. Esasında hidrojen aşaması elektrikliden önceki bir aşamaydı ama bir anda bir jump yaptılar. Tesla'nın hızlı çıkmasıyla direkt elektrikliye geçtiler. İlk başta belki de hidrojen, sonra elektrikliye geçeceklerdi. Hatta geçerken de belki de diyorum bu bataryalar daha özel olacaktı. Çünkü ileride bir batarya kirliliği. Ya muhtemelen geri dönüşüm en önemli parametrelerden birisi olacak. Zaten güneş panelinin bile geri dönüşümü. Ben daha sektöre yeni girdim. İnsanlara bir şeyler anlatıyordum. Paneli nasıl geri dönüştüreceğiz diyor. Biz önce bir kuralım, sonra geri dönüştürürüz diyordum ben de. Bataryalarda da öyle geri dönüşüm tesisleri olacak ve o bataryaların mutlaka geri dönüştürülmesi gerekiyor. İnşallah. Tekrar kullanılması gerekiyor. Evet, yani hakikaten çok keyifli, güzel bir sohbet oldu. Zaman akıp geçti. Benim açımdan da çok şeyler öğrendim Kıbrıs'la ilgili. Umarım videoyu izleyenler için de bambaşka bir bakış açısı yakalayacaklardır. Sayenizde oldu. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz de geldiniz. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. İlgili arkadaşlara da inşallah güzel bilgiler verdik. Onlar da mutlu olmuştur. Kesinlikle bence bu video çok güzel olacak ve her fırsatta da Kıbrıs'la ilgili konuyu bakın böyle bir video yapmıştım açıp izleyebilirsiniz diye bütün her tarafa etrafımıza söyleyeceğiz. Çok teşekkürler ağırladığınız Bizler için. teşekkür ederiz. Bu videomuzda Aircam'daydık, Kıbrıs'taydık, Yavruvatan'da ve Aytunç Bey sağ olsun bizleri ağırladı ve çok kıymetli bilgiler verdi bence. Kıbrıs ve Türkiye'yi karşılaştırmayı çok net bir şekilde yapabileceğiz artık. O anlamda sizin için de faydalı olmuştur diye ümit ediyorum. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.